Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu çok şık tığ işi modeli çalışacağız arkadaşlar. Şöyle arkalı önlü göstermek istiyorum. Tersi de çok hoş duruyor. Ön tarafı da mükemmel duruyor. Ben bunu yabancı bir kanalda gördüm arkadaşlar. Dedim hemen takipçilerimle paylaşmam lazım. Çünkü gerçekten hem çok kolay hem de görüntüsü gerçekten çok şık. Bununla özellikle çok güzel çantalar yapılır diye düşünüyorum. Çantalar, yelekler, hırkalar, aklınıza ne geliyorsa onu rahatlıkla örebilirsiniz ve istediğiniz tür iplerle de rahatlıkla örebilirsiniz. Hemen tığ numaramı göstermek istiyorum. 3 milimlik tığ ile ördüm. Hemen şöyle arta kalan ipim vardı. Şu koton, orta kalınlıkta bir koton iple ördüm. Ve görünüş bu şekilde oldu. Şimdi size göstereceğim. Aynı koton ip ama bu sefer maviyle göstermek istiyorum. Bakalım onda nasıl duracak diye. Evet, isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana çok büyük destek olmuş olursunuz hem de bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. İpime bir düğüm attım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15. Tek sayı olması gerekiyor. Çift sayı olmayacak arkadaşlar. Yani 15, 19 gibi. Çift sayı olursa modelimiz çıkmayacaktır. 15 tane zincir çektikten sonra sizler de kaç tane zincir çekmek istiyorsanız, ne kadar büyüklükte yapacaksanız, daha sonra artı bir zincir çekiyorum ve hemen önümdeki zincire batarak bu sırayı sık iğne ile bitireceğim arkadaşlar. Şöyle tek tek batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bakın tam zincirin ortasına battım. Sık iğnemi yaptım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Son zincire de batıyorum ve burada benim toplamda 15 tane, yani tek sayı olarak sık iğnelerim var. Hemen burada bir zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Hemen bakın dibine battım. Bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Tığın başını doluyorum. Birinci değil, ikinci sık iğne tepesine battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Yani buraya bir tekli trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Birinci değil, ikinci zincire battım. Tekli trabzan, yani 3 ilmeği aynı anda kapattım. Bir zincir, ikinci sık iğne tepesine battım. Tekli trabzan, 3 ilmeği aynı anda kapattım. Bir zincir ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. İnanılmaz kolay bir model. Çok da keyifle örülüyor. Ben bu modelden sanırım bir çanta öreceğim. Kağıt iple denemedim. Ama makrome iplerle çok güzel olur. Kağıt iple de deneyeceğim. Ve sizlerle de paylaşmayı düşünüyorum. Evet. Bakın son 2 tane kaldı. Bir zincir çekiyorum. Ve sonuncu sık iğneye de battım. Ve bu şekilde sıramın sonunu getirdim. Bir zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Burada tekrar bakın. Dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın bir zincirlik bölüme şu şekilde batıyorum. Tam ortasına sık iğne yapıyorum. Bakın hemen şu altta 2 tane ilmeğim var. Net miyiz? Bir bakalım. Bakın 2 tane ilmeğim var. Şöyle tam şuraya 2 ilmeğe batıyorum. Bakın. Oradan ilmek geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum. Tam ortaya battım, bir zincirlik bölüme sık iğne. Buradaki 2 ilmeği de aynı şekilde batarak bakın şöyle
batıyorum. Burayı biraz sıkı örmüşüm ama sizler elinizi bol tutarsanız daha rahat olacaktır. Ben bayağı sıkmışım. İlmekleri çeke çeke örüyoruz arkadaşlar. Ben burada biraz sıkmışım. Bakın ortaya battım. Kapattım. Daha sonra şuradaki 2 ilmeğe batıyorum. Arasından geçirdim. Uzattım. Sık iğne. Ortaya batıyorum bir zincirlik bölüme. Bakın. Şu şekilde. Aradan geçirdim. Şöyle sıra sonuna kadar ben hızlı hızlı devam edeceğim. Eminim ki anlaşıldı. Evet. Şöyle elimizi uzatarak yaparsak şu aralara battığımızda bakın. Şu şekilde. Evet. Son olarak araya battım. Kapattım. Ve en son trabzana batıyorum. Ve sık iğne ile kapatıyorum. Bu sıramı da bu şekilde yapmış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkarken yine bir zincirle çıkıyorum. Modeli çevirdim. Tersindeyim. Tersinde hep bu şekilde çalışacağız. Dibine battım. Bir sık iğne yaptım. Daha sonra tığın başını doluyorum. Bakın tam boşluk altındaki boşluğa battım. Tekli trabzan. Bir zincir, tığın başını doladım. Boşluklara batarak tekli trabzan yapıyorum. Aralarda birer zincirim var. Bakın. Bir zincir, diğer boşluğa geçiyorum. Bir zincir, diğer boşluğa geçiyorum. Bir zincir ve diğer boşluğa geçtim. Bir zincir, son boşluktayım ve burada zincir çekmeden hemen şöyle dibine batıyorum ve kapatıyorum. Bakın. Şimdi şurada gördüğünüz 1 2 3 4 5 6 7 tane, bir sırada daha fazla, bir sırada daha az olacak. Hemen burada bir zincir çekiyorum. Evet, burada bir sık iğnemi yaptım. Bakın hemen önümde, yani dibinde olduğu için bakın hemen burada bir zincir yok. Bir zincir şurada. Bir zincirlik bölüme batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Hemen bakın bir altındaki şu 2 ilmeğe batıyorum. Şöyle uzatarak sık iğne yapıyorum. Bir zincirlik bölüme bir sık iğne ve hemen buraya geldim. Uzattım ve sık iğne. Bakın bir zincirlik bölüm, bir alttaki hemen şu 2 ilmeğe arasından ilmek geçirip sık iğne yapıyorum. Bu sıramda bu şekilde ilerleyecek. Zaten bakın modelim çıktı. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Hemen başını ve sonunu önemli olan bunda karışmaması gerekiyor. Bir sıra eksik, bir sıra fazla olarak ilerleyeceğiz. Her sırada orada bir şaşırma olursa kafanız karışabilir. Bakın burada hiç zincir çekmiyorum. Hemen dibine battım. Sık iğne ile kapattım. Bakın hemen şöyle bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, yani bir altta 6 tane var, bir üstte 7 tane var fazla. Şimdi bir üstte daha geçtiğimizde bu sıranın aynısını yapacağız. Bu sıraya nasıl başlayacağız? Bir zincir çektim, modeli çevirdim, dibine batıyorum, burada bir zincir yapıyorum. Bakın burada hemen dibine batmayacağım. Şöyle şurası kapalı zaten, gördüğünüz gibi hemen şuraya batıyorum. Şöyle tığın başını doladım, battım ve hemen burada tekli trabzan, bir zincir, buralara batarak tekli trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi başa ve sona çok dikkat edin, karıştırmayın. Evet, bir zincir,
Bakın hemen buraya boşluğa battım. Burada yine bir zincir çekiyorum ve sona batıp sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. Hemen çeviriyorum. Şöyle yapalım şurayı. Çok pardon. Burayı yine tekli trabzanla kapatalım. İki tarafta aynı olsun. Bu sırada bu şekilde. Bakın bir zincir çektim. Dibine battım. Sık iğnemi yaptım. Şimdi burada bakın hemen burada boşluk var. Boşluğa batıp sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra ilmeklerimin arasından ilmek geçirerek yine sık iğnelerimi yapıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Az önce dediğim gibi bir sıra eksik bir sıra fazla şeklinde ilerleyeceğiz. Aslında inanılmaz kolay ama başı sonu karışmaması gerekiyor modelimizin düzgün ilerlemesi için. Bu şekilde devam edeceğim. Bakın modelim zaten gördüğünüz gibi çıktı ve gerçekten çok güzel oldu. Evet. Şöyle devam edelim. Şöyle ipimi getireyim. İpim karışmış sanırım. Evet. Şöyle sona kadar devam ediyorum. Bakın sonda yine boşluğum var. Boşluğa battım. Ve son sık iğne tepesine batıyorum ve bitiriyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet görüntüsü inanılmaz güzel. Başlangıca bakalım. Bir zincir çektim. Modeli çevirdim. Dibine batıyorum. Ve bakın önümde burada hemen bir kutucuk beliriyor. Burada ne yapıyorum? Tığ başında oluyorum. Hemen dibine batarak tekli trabzanlarımı aralara birer zincir çekerek devam ediyorum. Eminim ki anlaşıldı. Yeni örgü öğrenen arkadaşların da rahatlıkla yapabileceği bir model. Çok videoyu uzatmak istemiyorum. Zaten gerçekten çok kolay bir model. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Şöyle hemen diğer büyük ördüğüm modeli göstermek istiyorum. Büyüdükçe de şöyle inanılmaz güzel bir model oluyor. Evet arkadaşlar, diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.